Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel motiflerden oluşan bluzumuzu birlikte yapacağız. Motiflerimi zaten daha önceden vermiştim yapılışını. Şimdi de nasıl birleştirip kenar kısımlarını nasıl tamamladık. Hepsi detaylarıyla hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok şık bir bluz elde ettik. Sizleri de o zaman çok bekletmeden hemen bu güzel bluzumuzun yapılışına başlayalım. Bir önceki videomda motiflerimin nasıl yapıldığını anlatmıştım arkadaşlar. Eğer aynı motiflerden yapıp aynı üst yapmak isterseniz bir önceki videoda bulabilirsiniz. Motiflerimin yapılışını. Ve ben hemen üst tarafa ekleyeceğim. Linkini de böylelikle kolaylıkla da videoya erişebilirsiniz. Hemen şimdi bluzumuzun ben şöyle şemasını çıkartayım sizlere. Sonrasında da birleştirme işlemine başlayacağız. Bu şekilde de şemasını çıkarttım. Normalde bunu 2 sıradan yapacaktım ama 2 sıradan olunca crop oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bir sıra daha ekledim. Toplamda 30 tane motifim var. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Birleştirirken de ben yine aynı ipi kullanacağım ve bir tane de iğne kullanacağım. Yani bunları aslında dikeceğiz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, hemen etamin iğneleri falan da kullanabilirsiniz. Onlarla da dikim yapabilirsiniz. Şimdi ben şunların birleştirilme kısmını size göstereyim. Çünkü bluzumun alt tarafında ben fırfır yapmayı planlıyorum. Şu iç kısımlarına çalışacağız ve kolunu biraz daha genişletip oraya da fırfır yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bluzum 36 beden için uyumlu. 36-38'de kullanılabilir. Ama daha çok 36 beden için daha uyumlu diyebilirim. Ayrıyeten eğer siz daha büyük bir bedene göre yapmak isterseniz şuradaki sayılarını, yani şuradaki sayılarını arttırın. Yani ben burada 2 sıra yaptım. Siz 3 sıra yapın. 3 sıra yaparak da daha büyük bedene ulaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da hemen şöyle kısaca geçeyim. Hemen dikim işlemine başlayalım. Size şöyle kısaca göstereceğim. Buradan iğnemi geçiriyorum. Burada bir tane, buraya bunu ilk önce bağlayacağım. Bu bizim köşemiz. Köşemize ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Düğüm atacağım 2 tane. Sonrasında karşı tarafa geçeceğiz. Şöyle. İpimi ben biraz fazla uzun kestim. Böyle uzunlamasına gideceğim için. Siz tabi böyle enli olarak da dikebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Bunlar 2 motif. Bunların düz tarafları buraları. Düz tarafları bana bakıyor. Hemen diğer motifimin köşe kısmından iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Bunların ikisini ilk önce birbirlerine bağlayalım. Şimdi yapmamız gereken çok kolay. Şu ve şu ilmeklerini alarak karşılıklı bir şekilde bunları dikeceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Hemen şurada bakıyoruz. İlk şurası. Şöyle göstereyim. İlk burası ve karşının ilki burası arkadaşlar. Bunların ikisini şöyle, dediğim gibi ipimi biraz fazla kestim. Uzun kestim. Hemen burada bir bağlama işlemi yaptık. Şimdi yan taraftakine geçiyorum. Karşı taraftakine şöyle göstereyim, pardon. Buradan yan taraftaki ve karşısına denk gelen bunları böyle birbirlerine karşılıklı olarak, zaten sayılarımız eşit. Karşılıklı olarak bunları böyle dikeceğiz arkadaşlar. Şunu da göstereyim hemen. Sonrasında ben bu motifin şu kısmını başa kadar geleceğim. Sonrasında size göstereceğim nasıl durduğunu. Arkadaşlar bakın bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Bu köşeyi de aldım, 2 köşeden de. Şu an birleştirdim. Bu dikiş yaparken bunu çok fazla da sıkmayın. Sıktığımız zaman böyle hani
çok fazla büzüşme gibi oluyor. O yüzden hani çok da bol olmasın. Normal bir şekilde dikin burayı arkadaşlar. Şimdi diğer iki motifi ekleyeceğiz. Biz burada kaldık. Şimdi buradakine yukarıdan batıyorum. Ve buna karşı taraftaki köşe boşluğundan bir diğer iğnemi geçirdim. Bunu buraya bağlamış olduk. Şöyle ikisini de alalım elimize. Böyle daha kolay olacak çünkü. Bunu birazdan da sıkacağım arkadaşlar. Hemen dikiş yapmaya devam ediyoruz. Şuradan giriyorum ve karşısına denk gelen tam sayılarımız tam olduğu için hiçbir sorun yok. Hemen karşısına denk gelen yerden şuradan da ipimi kurtarayım. Sonrasında dikmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparak ben bütün parçalarımı birbirlerine birleştireceğim. Sonrasında kenar kısmına başlayacağız. Buraları da birlikte yapacağız. Ben şimdi bu birleştirmesini tamamen bitireyim. Sonrasında da kenar kısımlarını da birlikte yapalım arkadaşlar. Ben sizin için şuraya böylesine şeyini çıkarttım. Formunu çıkarttım. Daha iyi görebilmeniz için belki fikir olmuş olabilir. Böyle ekranı dondurup da direkt bakıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu bizim yan kısımlarımız. Bunlar yan taraflarımız. Diğer ucumuz o tarafta. Yani tam şuradan katladığımız zaman form ortaya çıkacak. Biz sadece şu kısımlarını dikmiş olacağız. Ben şimdilik buradayım. Böyle dikeceğim. Burada bırakıp sonrasında burayı dikip parçalarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şunlar askı kısımlarımız. Bunları üçünü bir üst üste dikeceğiz. Burayı da olduğu gibi böyle 3 sıra şeklinde 8 tane motifimiz 3 sıra şeklinde böyle olduğu gibi dikip en son şu kısımlarını bu kısımlarıyla birleştireceğiz arkadaşlar. Ve sadece askımızın diğer tarafı kalacak. Onu da arkaya dikmiş olacağız. Nasıl kolayınıza giderse ben bu şemasını da size göstermek istedim. Sizin nasıl kolayınıza giderse öyle yapın arkadaşlar. Böylelikle daha kolay olacaktır. Evet, büyük bir kısmı bitti arkadaşlar. Size göstermek için yan taraflarını dikmedim. Şöyle göstereyim size hemen bu kısmını böyle ekledim. Şemasını da göstermiştim zaten size. Ve bu kısmını da böyle ekledim arkadaşlar. Yani şuradan tuttuğumuz zaman bunu böyle iki katladığımızda bluzumuzun formu ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Sadece şimdi şu yanlarını dikeceğim. Bu şekilde sadece size bunu göstermek için beklettim. Şimdi ben bu kısmını da bitireyim. Hemen alt tarafları ve yaka kısmına geçelim. Şu kısmını da minnacık göstereyim arkadaşlar. Çünkü bu kareden bu kareye atlıyoruz. Burada bu köşeye battım. Ben ikisini birleştirdim. Şimdi direkt buradaki köşeyle buradaki köşeyi direkt almış oluyorum. Bunu da böyle sıkılıyorum arkadaşlar. Sonrasında yine işlemimize devam ediyorum. Böyle karşılıklı gelecek şekilde bunları dikiyoruz. Karşılıklı gelmesine dikkat edin. Atlamamaya dikkat edin. Bu tam bitiş yerine geldiğimizde de karşılıklı yine alıyorum bunu. En son olarak da şu köşemizden aşağı doğru geçiriyorum. Ve bunu şimdi ters çevirip şuralarda ipimi gezdireceğim arkadaşlar. Sonra da düğüm atıp kesiyorum. Evet, dikim işlemini tamamladım arkadaşlar. Bu haliyle bile gerçekten çok güzel oldu. Şimdi yine de ben fırfır yapacağım. Buralarını biraz büyüteceğiz. Kol kısmını çalışacağız ve yaka kısmını yapacağız.
Bunun için hemen başlayalım. Yine aynı renkten yapacağım ben. İsterseniz siz farklı renklerde yapabilirsiniz. Mesela beyaz ya da sarıyla da devam edebilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle çok daha güzel duruyor bence. Şimdi hemen bir tane başlangıç zinciri yaptım arkadaşlar. Bluzumun şöyle bir kenarını alıyorum. Şu geri kalan zaten iplerinin fazlalığını keseceğiz ve geri kalan ipleri saklayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi biz burada hep 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu kenar kısmının ilk sırası da yine aynı şekilde olacak. Şu köşe kısmından başlıyorum. Köşe kısmına batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. 2 ve 3. Araya bir zincir çekiyorum. Üzerini doladım. Hemen diğer köşemize batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şu arkada kalan ipleriniz varsa onları da yürütün. Hem saklamış olursunuz. 3 tane daha yaptım. Araya yine bir zincir. Hemen diğer boşluğuma atladım. Buradaki aslında bütün boşluklarımıza olduğu gibi ikili trabzanlar yapacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya da bir zincir çekeceğiz. Bu sıramız olduğu gibi böyle ilerleyecek arkadaşlar. Ben şimdi bunu tamamen bitireyim. Sonrasında ikinci sıramıza hemen geçelim. En sonuna kadar geldim. Başlangıç noktama kadar geldim. Bu şekilde de arttırma yapmaya başlamış olduk arkadaşlar. Bu tarafı böyle daha şey olacak. Fırfırlı olacak biraz. Şimdi bunu buna bağlayıp üste çıkacağız. Burada yaptığımız hemen zaten şurada görünüyor. İlk trabzanımızın başlangıç yerine batıyorum. Buradan kaydırma yaptım, çıkarttım. Şimdi yan tarafa batıyorum. Buradan alıyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum, kaydırdım. Yine tekrar aldım. İçerisinden geçirdim, kaydırdım. Boşluğa gelene kadar kaydırarak geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Üzerini doladım. Burada şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimizi de trabzandan saydığımız için 3 tane kabul ediyoruz. Şimdi buraya 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine battım ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dolamıyorum. Direkt yanındaki, yani yan taraftaki boşluğa, şunu da keseceğiz. Yan taraftaki boşluğa bunu sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bu sefer yan taraftaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 2 3 araya 2 zincir. Yine aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şurasını da göstereyim tekrar. Sonrasında ben devam edeceğim. Burada kaldık. Burada ne yapıyoruz? Burada bir tane zincir çekiyoruz. Hemen yan taraftaki boşluğun içerisine almadan batıp sık iğne yapıyoruz. Üzerine bir zincir çekiyoruz. Üzerini doluyoruz bu sefer. Yan taraftaki boşluğa batıp buraya yuvamızı oluşturuyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan olarak devam ettiriyoruz. Şunu da yapayım. Hemen size nasıl durduğunu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde de ortaya çıkıyor. Şimdi biz bunu bu şekilde uzatacağız. Yani
böyle uzamış olacak. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle baktığımız zaman burası böyle uzun uzun olacak. Eğer bu sivrilik sizi rahatsız ediyorsa bir tane çekin zincirinizi, ama böyle bence çok daha güzel olacak. Şimdi ben bu sırayı olduğu gibi böyle dolandırayım. Buraya kadar geleyim arkadaşlar. Yapmamız gereken kolay. 3 tane ikili trabzan, araya 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyoruz. Sık iğne yapıyoruz önümüze gelen boşluğa. Tekrar bir zincir, yuvamızı oluşturuyoruz. Ben şimdi buraya gelene kadar bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Sona kadar geldim. Burası da başlangıç yerim. Burada da bir tane boşluğumuz kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Hemen buraya sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir zincir çekip şuraya ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bunu buraya bağlamış oldum. Bir tane yan taraftakinin tepesine battım, içerisinden çıkardım, kaydırdım arkadaşlar. Ortaya da geldim. Buraya da kaydırma yaptım. Şu an ortadayız. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Üzerini doladım. Buraya aynı yuvamızı oluşturuyorum. Burada değişen bir şey yok. Yine 2 zincir. Şu yanlarda küçük bir değişiklik yapacağız. Onu size göstereceğim. Sonrasında yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi burada kenar kısımlarını size nasıl göstereyim, nasıl durduğunu göstereyim. Sonrasında devam edeceğim arkadaşlar. Sadece şu kısmını görün ki sizler için de fikir olsun. Çünkü eğer isterseniz, biraz daha uzatmak isterseniz, ben size bunun ölçüsünü de vereceğim. Eğer biraz daha uzatmak isterseniz, bunu fırfır benim için yeterli diyorsanız, burada artık arttırma yapmadan direkt az önce yaptığımız gibi üstlerine yaparak tekrarlayacağız sıramızı. Ama derseniz ki ben biraz daha fırfır istiyorum, o zaman burada yapmamız gereken, burada kaldık. Şimdi burada yine sadece onu göstereceğim size, çünkü ben yapmayacağım. Benim için ideal. Burada yine bir zincir çekiyoruz. Üzerine doladım bu sefer. Şurada yaptığımız, şöyle birazcık da yakınlaştırayım. Şurada yaptığımız sık iğnemiz vardı. O sık iğnenin içine batıyoruz arkadaşlar. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekip bu sefer yuvalarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar, bu şekilde. Ama hani bu boyu benim için ideal, biraz daha uzun olsun ama pilesi de az olsun diyorsanız, o detayı da atlamamam gerekiyor. O yüzden de onu hemen de belirteyim. Bu şekilde aynı ikinci sırada yaptığımız gibi yaparak bunların üstlerini böyle doldura doldura istediğiniz boyuta gelene kadar yapabilirsiniz. Zaten birazdan bitiminde de size bütün boyunu, enini, genişliğini de vereceğim arkadaşlar. Ben şimdi bundan bir sıra daha yapayım. Sonrasında devam edeceğiz. Şu kol kısımları kaldı. Bir de iç kısmı kaldı arkadaşlar. Şu kısmını olduğu gibi bitirdim. Bu kadar uzunluk benim için ideal. Burada toplamda ben 3 sıra yaptım. Siz kendinize göre ölçün. Boyunu ona göre ayarlayın arkadaşlar. Sonrasında şimdi şu iç kısmımız ve kollarımız kaldı. Kollarımızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben buraya bir sıra üçlü trabzan yaptım. Her boşluğa doldururum üçlü trabzanla. Burayı göstermeme gerek yok sanırım. Sonrasında da pıtırcıkları yaptım arkadaşlar. Şimdi size şöyle hemen göstermek istiyorum. Ben burada bir kat, şimdi diğer kolundayız. Diğer kolunda bir kat araya zincir çekmeden 3 tane ikili trabzanlarla her boşluğu doldurdum arkadaşlar. Şimdi tam şurada kaldım. Pıtırcıkları yapmaya başlayacağım. Pıtırcığı da size göstereceğim nasıl yapıldığını. Sonra şu iç kısmına da ben pıtırcık yapacağım. Sonrasında da bitireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi biraz şöyle yakınlaştıralım ki daha iyi görmeniz için. Başladığım yere geri geldim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bunun dibine hemen batıyorum.
bunun içerisinden ilmeğimi kaydırıyorum. Bu bir. Şimdi arada bir tane boş bırakıyoruz. İkincisini batıyorum almadan. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen şurada V şekli, ters V şeklinde görünüyor zaten. Buraya ikisini birden alıyorum. İpimi geçirdim. Diğer ipimin içinden kaydırdım. Bu arkadaşlar. Şimdi bir daha göstereyim. Bir tane boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğun içerisine batıyorum. Buna sık iğne yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen şu birleşme yerleri var. Görüyorsunuz zaten. Bunların ikisini birden içerisinden geçirip bunu kaydırıyorum. Tekrar bir tane boşluk bırakıyorum. İkincisine batıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir. Sonrasında dediğim gibi şu kısmına arkadaşlar. Bunların böyle buradan batıyorum. Bunun içinden kaydırıyorum sadece. Sadece batırıklarımızı yaparken kaydırıyorum. Sonrasında ikinci boşluğumuza sık iğne yapıyorum. Üzerine 4 zincir. Bunu isterseniz daha fazla da çekebilirsiniz. Daha da az. Yani pıtırcığı ne kadar isterseniz öyle. Yani daha büyük, daha küçük size kalmış. 4 ideal. Bir tane atlıyorum. İkinciye hemen batıyorum buraya. Bir tane sık iğne yaptım. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu V gibi tersten duran yere, dibine yani kaydırıyorum, ilmeğimi alıyorum. İkisinin içinden de geçiriyorum. Şöyle son bir kez daha göstereyim. Bir tane atlıyorum. İkincisine batıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve şu kısmından ipimi alıp diğerinden kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle göstereyim nasıl durduğunu. Sonrasında ben devam edeceğim. Yaka kısmını da pıtırcıklar yapacağım arkadaşlar. Şunu da yapayım hemen. Tamamdır. Şurasını size göstermek istiyorum. Bu şekilde de ortaya çıkıyor pıtırcıklarımız. Bu şekilde de pıtırcıklarımızı yapacağız. Böyle şuraya gelene kadar dolandıracağım. Şu iç yaka kısmına da ben aynı şekilde pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Sadece pıtırcık yapacağım. Buraya trabzan falan çekmeyeceğim. Direkt pıtırcıklarla böyle bir kat geçeceğim sadece hoş durması açısından. Ben şimdi hepsini birden tamamlayayım. Sonra bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bluzum tamamen bitti. Şu kenar kısmını da yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Ben size şimdi hemen santimetre olarak da ölçülerini vereceğim. Şöyle hemen size vereyim ölçülerini. Burası toplam 41 santimetre arkadaşlar. Şu tam yaka kısmından ölçersek burası da 37 santimetre arkadaşlar. Toplamı tam kol kısmından ölçersek burası da 53 santimetre arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu 36-38 beden için uyumlu bir bluz oldu. Dediğim gibi daha önce de videonun içerisinde de bahsetmiştim. Daha büyük bedenler için yapmak istiyorsanız şurada 2 sıra yaptık. Bu 2 sırayı 3 sıraya çıkartarsınız. O zaman daha büyük bedenlere ulaşmış olursunuz. Her seferinde bir sıra yaparak daha büyük bedene de uygulayabilirsiniz. Bu arada üzerime de denedim. Gerçekten çok ama çok güzel duruyor. Üzerimizde yani
İnşallah sizler için de faydalı, güzel bir video olmuştur. Elimden geldiğince sizlere güzel bir şekilde ve açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok çok değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.